Ama dışarıdaki o büyük dünya o odanın içi kadar güvenli falan değil maalesef. İş ararken yaşadıkları o meşhur adres tarifi sahnesini hatırlayalım. Aşçıbaşı arayan zengin bir adam adres soruyor. Kemal 500 metre git, sağa gir, 200 yürü, sola sap, 100 adım, sağa sap, 300 adım falan diye adamın beynini yakıyor resmen. Adam da perişan oluyor dinlerken. Fatoş, niye adama bilmece gibi adres verdin deyince de o bulamasın biz bulalım da karnımız doysun diyor. Yine o hayatta kalma kurnazlığı devreye giriyor yani. Ama gittikleri o ev, bütün hikayenin düğümünün atıldığı yer çıkıyor. Fatoş'un biyolojik babası Naci Akman'ın evi orası. Ve daha da kötüsü, yıllar önce bebeği kayağa bırakan o da orada görüyorlar. Tesadüf gibi görünen ama aslında geçmişin hayaletlerinin onlara adım adım yaklaştığını gösteren inanılmaz bir sekans bence. Kader, o iki farklı dünyayı kaçınılmaz bir şekilde çarpışmaya hazırlıyor orada. Bu çarpışma yaklaşırken bizimkiler yine günü kurtarma peşinde tabii o sıralar. Cam kırma işi polis yüzünden yatınca nereden buldularsa zabıta kıyafeti giyiyorlar. Kemal o kılıkla şarküteriye giriyor. Hani kaliteyi anlamak için teftiş adı altında peynirden, salamdan, sosisten en az 2'şer dilim yutuyor koca koca. Tam bir Kemal Sunal klasiği yani. İnsan izlerken kopuyor. Ya o salamları atışı falan çok iyidir. Aynen. Ama eve döndüklerinde işin rengi tamamen değişiyor. Fapoş, ev sahibi Şaheser'in o şımarık oğlunu dövüyor. Şaheser'e diklenince de kadın bunları bir güzel kapının önüne koyuyor. Bir gecede yine sokaktalar anlayacağın. Fakat hayatın garip cilvesi, bu dibe vuruş onları bir anda zirveye taşıyor. Sokak performansı sayesinde değil mi? Evet evet, sokakta Kemal mızıka çalıyor, Fatoş oynuyor ve bir anda televizyonların, şöhretin kapıları ardına kadar açılıyor bunlara. Fakirlikten resmen zirveye tırmanıp paraya boğuluyorlar. İşte sana kapitalizmin en ironik yüzü. Sokaktayken yüzlerine bile bakılmayan bu ikili, eğlence sektörünün tüketilebilir bir metasına dönüştüklerinde bir anda çok değerli hale geliyorlar toplum gözünde. Ve bu sahte zenginlik asıl büyük felaketi çağırıyor aslında. Naci Akman olayı, Aynen. O biyolojik baba Naci Akman vicdanından falan değil, o kızı tamamen bir altın madeni olarak gördüğü için ortaya çıkıyor birden. Yıllar önce bir kayağa attığı o çöp, şimdi onun için devasa bir servet kaynağına dönüşmüş durumda.